Bugün sizi alıp insan evrimini baştan yazdırabilecek inanılmaz bir bilimsel dedektiflik hikayesinin tam ortasına götüreceğim. Paleoantropoloji dünyasını resmen sarsan bir keşfin kanıtlarını gelin hep birlikte adım adım inceleyelim. Hikayemiz Güney Afrika'da, yerin metrelerce altında başlıyor. Ama öyle sıradan bir yer değil. Düşünün, zifiri karanlık, mutlak sessizlik, ulaşmanın neredeyse imkansız olduğu bir yer. Gerçekten de burası sadece en gözü pek, en cesur kaşiflerin ayak basabildiği bir yeraltı labirenti. Şimdi olay yerine bir bakalım. Rising Star mağara sisteminden bahsediyoruz. Burası adeta bir yeraltı labirenti. İçeri girmek için önce 12 metrelik dikey bir yarıktan aşağı inmeniz lazım. Bu sadece başlangıç. Sonrasında sizi bir insanın ancak sığabileceği, hatta bazı yerlerde 18 santimetreden bile daha dar olan sıkışmalar bekliyor. Yani kendinizi bu yarıklardan resmen sıyırarak geçirmeniz gerekiyor. Şimdi bir düşünün, bu şartlar altında bir cesedin buraya kazara düşmesi ya da bir yırtıcı tarafından sürüklenmesi mümkün mü? İhtimal neredeyse sıfır. Peki bu inanılmaz zorlu yolculuğun sonunda kaşifler ne buldu dersiniz? Yüzlerce, evet yüzlerce kemik. Ama işin tuhaf yanı ne biliyor musunuz? Bütün bu kemikler tek bir türe aitti. Homo naledia'da yani. Ne bir aslan, ne bir sırtlan, başka hiçbir büyük hayvana ait tek bir kalıntı bile yoktu. Sadece ve sadece Homo naledi. İşte bu durum gizemi daha da derinleştiriyor. O zaman akla şu devasa soru geliyor. Peki, hepsi buraya nasıl geldi? Yani bu kadar çok Homo naledi bireyi bu derece ulaşılması zor bir yere nasıl ulaşmış olabilir? İşte bu soru bizi tam da bu bilimsel soruşturmanın kalbine götürüyor. Bu gizemi aydınlatmak için bilim insanları bildiğiniz olay yeri inceleme dedektifleri gibi kolları sıvadı. Mağarayı bir suç mahalli gibi ele alıp en küçük ipucunun bile peşine düştüler. Şimdi biz de onlarla birlikte bu kanıtların izini süreceğiz. İlk ipucumuz bedenlerin pozisyonu. Bakın bu çok önemli. Kemikler mağaranın zeminine öylece rastgele dağılmamış. Tam tersine iskeletler büyük ölçüde bir bütün halindeydi. Yani kemikler birbirine bağlıydı ki biz buna artiküle diyoruz. Bu ne anlama geliyor? Bedenlerin çürümeden yani tek parça halindeyken buraya getirildiğini gösteriyor. Bu durum doğal bir sürüklenme senaryosundan çok bilinçli bir eylemin varlığına işaret ediyor. Ve işte burada belki de en kritik kanıtlardan birine geliyoruz. Bu alıntı araştırma makalesinden. Bilim insanları diyor ki toprağın katmanlarına baktığımızda doğal olmayan bir kesinti gördük. Yani hominin kalıntıları oraya konulmadan önce var olan toprak katmanlarını kesen bir oyuk var. Daha basit bir dille söylersek birileri burayı kazmış. Bu bir çukur kazıldığına dair elimizdeki ilk somut delil. Şimdi bu kanıtı tam olarak kavrayabilmek için stratigrafi dediğimiz bir şeyi anlamamız lazım. Aslında çok basit. Düşünün ki toprak bir kitabın sayfaları gibi zamanla katman katman birikir. En alttaki katman yani en alttaki sayfa en eskisidir. Üste çıktıkça zamanda ilerler. Arkeologlar ve jeologlar bu katmanları okuyarak geçmişte ne olduğunu anlarlar. İşte bu görsel durumu mükemmel özetliyor. Bakın, mağaranın zemini normalde binlerce yılda oluşmuş böyle doğal, eğimli katmanlardan oluşuyor ama kemiklerin bulunduğu yere bakın. Bu doğal katmanları adeta bir bıçak gibi kesen, kase şeklinde bir çukur var. Yani işin özü şu, birisi gelmiş, o doğal olarak oluşmuş zemini almış, kazmış ve bir boşluk yaratmış. Bu sonradan yapılmış kasıtlı bir müdahale demek. Dedektiflik hikayemiz devam ediyor. Sırada ikinci ipucumuz var. Kimyasal parmak izi. Artık toprağın kendisini konuşturma zamanı geldi. Ve bu ipucu adeta olayı aydınlatan, dumanı tüten bir kanıt niteliğinde. Peki ne yaptılar? Topraktan örnekler alıp kimyasal analizini yaptılar. Sonuçlar inanılmazdı. Grafiğe bakın. Mezar çukurunun içindeki toprağın kimyasal imzası ki bu grafikte SB olarak gösteriliyor, hemen yanındaki el değmemiş mağara zemininden SA ve SC bambaşka. Arada dağlar kadar fark var. Peki bu fark nereden geliyor? Büyük ihtimalle çürüyen bir bedenin toprağa karışan organik maddelerinden. Bu da bize neyi gösteriyor? O çukurun sonradan kazıldığını ve içindeki toprağın dışarıdaki topraktan farklılaştığını bir kez daha, bu sefer kimyasal olarak kanıtlıyor. Şimdi tüm bu adli kanıtları bir araya getirdiğimizde yani iskeletlerin pozisyonu, kazılmış çukur, toprağın kimyası, bütün parçalar birleştiğinde bilim insanları gerçekten de devrim niteliğinde bir sonuca ulaştılar.
Kanıtların hepsi tek bir şeyi haykırıyordu. Ve karar şuydu: kasıtlı gömme. Evet, yanlış duymadınız, bu bir kaza, bir doğal olay falan değildi. Bu bilinçli bir defin işlemiydi. Çünkü kanıtlar gömme eylemi için gereken 3 temel kriteri de karşılıyordu. 1. Hominin tarafından kazılmış bir çukur var. 2. Bu çukurun içine bir beden yerleştirilmiş. Ve 3. Bedenin üzeri hızla toprakla örtülmüş. Dava dosyası bu noktada oldukça net görünüyordu. Ama durun, asıl şok şimdi geliyor. Bu olayın tarihi, bu gömme işlemleri yaklaşık olarak tam 300 bin yıl önce yapılmış. 300 bin yıl. Bu rakam bu mezarları şimdiye kadar bulunan en eski mezarlar arasına sokuyor ve her şeyi bambaşka bir boyuta taşıyor. Bu zaman çizelgesi keşfin neden bu kadar sarsıcı olduğunu çok net gösteriyor. Bakın, kendi türümüz Homo sapiens'in Afrika'da bilinen en eski mezarı 78 bin yıllık. Homo naledi'nin mezarları ise ondan 160 bin yıldan bile daha eski. Yani bizden çok çok önce başka bir insan türü ölülerini gömüyordu. Bu kelimenin tam anlamıyla oyunun kurallarını değiştiren bir bulgu. Tabii ki bilim böyle işler. Böylesine büyük bir iddia ortaya atıldığında her şeyin sorgulanması gerekir. Dava kapanmış gibi görünse de aslında jüri hala kararını vermemişti. Keşfin yayınlanmasıyla birlikte bilim dünyasında kıran kırana bir tartışma başladı. İşte bilimsel sürecin en güzel yanlarından biri şeffaflık. Bir makale yayınlanmadan önce konunun diğer uzmanları, yani hakemler tarafından incelenir. Ve bu durumda da tam bir fikir birliği yoktu. Hakemlerden biri, "Evet, kanıtlar beni ikna etti, bu kasıtlı gömme," derken, diğeri, "Durun bir dakika, bu kadar kesin konuşmak için kanıtlar henüz yeterli değil," diyordu. İşte bu, bilimin kendini nasıl düzelttiğinin ve ilerlediğinin canlı bir örneği. Peki, karşı çıkanlar ne diyor? Aslında çok geçerli sorular soruyorlar. Mesela portakal büyüklüğünde bir beyne sahip olan Homo naledi, bu zifiri karanlık labirent gibi mağarada meşale olmadan, ateş olmadan nasıl yolunu bulup bu kadar karmaşık bir işi becerdi? Ya da belki de biz yanılıyoruzdur. Belki de tamamen doğal bir süreç, mesela bir toprak kayması, bize sanki bir mezarmış gibi görünüyor olabilir mi? Böylesine tarihi değiştirecek bir iddia için kanıtların gerçekten de su sızdırmaz olması gerekiyor. Araştırmayı yapan ekip de bu eleştirilerin farkında. Bu alıntılarıyla aslında çok önemli bir noktaya parmak basıyorlar. Diyorlar ki, elbette yeterince uğraşırsanız her şeye doğal bir açıklama bulmaya çalışabilirsiniz. Ama çizgiyi nereye çekeceğiz? Yani ne zaman tamam, bu artık tesadüf olamaz, bu bilinçli bir davranış diyeceğiz? Bu aslında paleoantropolojideki eski bir ön yargıyla da ilgili. Sanki karmaşık ve sembolik her şeyi sadece biz, Homo sapiens, yapabilirmişiz gibi düşünme eğilimi. İşte bu keşif tam da bu varsayımı sorgulatıyor. Şimdi bir adım geri çekilelim ve mağaranın içindeki topraktan, kemiklerden uzaklaşıp büyük resme bakalım. Çünkü bu keşfin asıl etkisi, insan olmanın ne anlama geldiği hakkındaki düşüncelerimizi temelden sarsmasında yatıyor. Ve işte belki de bütün bu anlatının en can alıcı cümlesi bu. Araştırmacılar diyor ki, kanıtlar bizi bu kültürel davranışın beyin büyüklüğüyle doğrudan ilgili olmadığı sonucuna zorluyor. Yani yıllardır kafamızda kurduğumuz o basit denklem, büyük beyin eşittir zeka, eşittir karmaşık davranış, çöküyor. Homo naledi, küçük beyniyle bize bu denklemin o kadar da basit olmadığını gösteriyor. Peki bu ne anlama geliyor? Belki de zeka ve kültür bize doğru ilerleyen tek ve düz bir otoyol değil. Belki de evrim ağacının bambaşka dallarında bizden bağımsız olarak farklı insan türleri de kendilerine özgü karmaşık davranışlar, ritüeller, anlam dünyaları geliştirmişlerdi. Bu fikir insan evrimine bakışımızı tamamen değiştiriyor. Ama durun, dahası var. Hikaye sadece mezarlarla bitmiyor. Aynı mağara sisteminin başka bir odasında duvarlara kazınmış böyle çapraz çizgiler ve geometrik şekiller bulundu. Ve evet, araştırmacılar bunların da Homo naledi tarafından yapıldığını düşünüyor. Eğer bu doğruysa, bu durum onların sadece ölülerini gömmekle kalmayıp aynı zamanda sembolik ve soyut düşünme yeteneğine de sahip olduklarını gösterir. Bu, iddiaları bambaşka bir seviyeye taşıyor. Sonuç olarak Rising Star mağarasının o karanlık derinliklerinden çıkan bu bulgular bizi hepimizin aklını kurcalayan o en temel soruyla baş başa bırakıyor. Eğer her şey beyin büyüklüğüyle ilgili değilse, o zaman bizi insan yapan şey ne? Zeka, kültür, ölülerimize gösterdiğimiz saygı, eğer bütün bunlar sadece bize özgü değilse,
O zaman insanlık hikayesini belki de baştan sona yeniden düşünmemiz gerekiyor.